Arkadaşlar selam. Bugün bana en çok sorulan sorulardan birkaçını cevaplayacağım diyelim. Bu sorulardan yani şöyle, örgü makinesi aldınız, kullanıyorsunuz, her şey yolunda ama bazen ufak aksilikler yaşayanlar olabilir. Yani örerken kaçar vesaire ya da yani hepsini sökmenize gerek yok açıkçası. Nasıl hepsini sökmeden örgümü toparlayacağım aslında bu videonun konusu. Bunu 3 başlık altında incelemeyi planlıyorum. Birinci aşamada başlarken yaptığınız hatalar, yani ilk başlangıçta örgünüzün o çarkı çevirirken delikler oluşması, özellikle en başta olduğu zaman biraz zorluyor bizi. Birinci bölümde bunu anlatacağım. İkinci bölümde örerken orada bir delik oluştu. Onu gördünüz. Bunu nasıl toparlayacağım? Bunu göstereceğim. Ve son olarak da her şeyi ördük, bitirdik. Makineden de örgümüzü çıkarttık. Bir bakıyorum örgümün bazı yerlerinde delikler oluşmuş. Bu delikleri nasıl örgüyü söküp, şimdi kocaman bir şey ördük, bir yerinde delik var diye örgümü söküp baştan mı yapacağım? Hayır tabii ki. Bunu nasıl baştan yapmadan halledebileceğimizi gösteriyor olacağım. Bence benim çok içime sindi bu video. Herkes, yani umarım işine yarar. Herkes bu videoyu bekliyor diyebilirim. Birkaç arkadaşımdan fazla çünkü kişi bana sordu. Bu sorulara ben de yanıt vermek istedim. Eğer bunlar haricinde başka bir probleminiz varsa da bunları bana yazın. Bu şekilde videolar çekerek sorunları ortadan kaldıralım diyorum. Ve hemen birinci bölümle videoma başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ip aldım. Size sırf göstermek için bu videoyu çekiyorum. Yani bunu bir projede kullanmayacağım. Özellikle belli olsun diye de şöyle koyu renkli bir ip seçtim. Başlarken yapılan en büyük hatalardan birisini anlatacağım. Şimdi bunun önünden ya da arkasından fark etmez. Bu ip kaçmasını istiyorsanız, yani siz bunu önden arkadan yaparken bu ip böyle dağılıyor, sağa sola gidiyor ve diyorsunuz ki başlangıç adımımdaki örgü hep çıkıyor. İşte orası böyle bir delik oluşuyor vesaire. Şimdi bu ipi şöyle aldım. Bakın tekrar gösteriyorum. Beyazın önünden şöyle aldım. Ve önden arkadan bir tur çeviriyorum. Evet bakın. Şimdi buraya geldik. Bakın bu ip önde. Şöyle, yani sırada arkada olacak. Şimdi buraya baktığım zaman şöyle göstereyim. Bakın her dişlinin altında 2 tane ip varken bu beyazla başlayanın yerde üçlü. Yani biz bunu fark ettik. Eğer bunu fark etmeden direkt ipimizi yolumuza takıp örmeye devam edersek bu beyazın olduğu yerde böyle boydan boya bir delik oluşacak demektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Hemen bakın. Şimdi şunu şöyle bir takalım yine bu ipimizi buraya. Şimdi bakın bu ip, yani beyazın sağındaki arkadaydı. Bu önden olması gerekiyor. Hemen bunu buradan çıkartıyorum. Şöyle beyazın önünden güzelce alıyorum. Bakın şimdi tekrar bir döndüreyim güzelce görün diye. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın ikili almış, bir diş boşta kalmış. Yani boşta kalmış derken bu ipin içine almış aslında. Yani bunları böyle parantez gibi görürsek her 3 tane de bir var gibi gözüküyor. Ya da yani benim için o şekilde. Siz bunu nasıl tanımlarsanız. Bakın yani bu fark, bu fark açık ara ortada. Bunu anlatmaya çalıştım ve bütün 48 çift sayı olduğu için
En son yaptığım, illa bu arada buradan başlamak zorunda değilsiniz. En son yaptığım dişlinin ip önündeyse sıradakinin arkasında olacak. Yani kontrol etmeniz gereken tek şey bu aslında. Bunu yaptıktan sonra da normal örgümü ördüğüm zaman hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Delik falan da oluşmayacak. Gayet güzel bir şekilde örgüm ilerliyor olacak. Yani ilk örgüm delik oluyor diyenlerin çözümünü de şu anda halletmiş olduk diye tahmin ediyorum. Bakın zaten örerken de o delik oluşuyorsa o belli oluyor. Şöyle karşıya getireyim tekrardan. Bakın ipim burada. Görüyorsunuz. Diğer yerler nasılsa öyle oluyor. Eğer burayı dediğim gibi yapmazsanız bunun ikisinin arasında böyle çizgi kendini belli ediyor zaten. Bu şekilde bu sorunu çözdük diye düşünüyorum. Evet, bir diğer gelen soruda diyelim ki şöyle bir örgümüzde bir aksilik yaşandı ve kaçtı ilmeğimiz. Şimdi bu kaçan ilmeği acaba toplamak için komple baştan mı yapmamız gerekiyor? Hayır arkadaşlar, bunun da çözümü çok kolay. Ben göstermek için ördüğüm için ama koskocaman örmüş olabilirsiniz ve ufacık bir delik için tüm örgüyü sökmenize gerek yok. Bunun için bir tığ kullanacağım. Siz de anladığınız üzere. İçinden çıkan tığı da kullanabilirsiniz. Benim elime şu anda bu geldi. Bakın, örgü burada kaçmış. Bunu örgümün benim düz yüzü iç tarafı, yani burası değil diğer tarafı olduğu için bunu bu taraftan işleme alacağım. Şimdi hemen göstermek için şöyle döndürdüm tekrar. Bakın. Şöyle çekiyorum. Burada kaçan ilmek zaten kendini belli ediyor. İsterseniz bir çarkı çevirelim. Şuraya bir gelelim. Bakın burada bir de şöyle bir şey olmuş. Burası sökülmüş ama sonradan ip kendini toplamış ve örmeye devam etmiş. Böyle bir işlemle karşılaştığımız zaman şurada örüleni de sökmemiz gerekecek. Hemen geliyorum. Bakın tam şu. Geldim. Mantık şu aslında. Her örgüde dişlide 2 tane ip var. Birini atıp bizim bu öne verdiğimiz ipi alıyor. Şimdi sökmek için de doğal olarak bakın bir tane atlattım. Bir ip kaldı. Devam edersem örgüm devam edecek. Bunu hemen tekrar geri geliyorum. Geri gelirken bunun artık şu bakın aşağıda, içinde değil dışında olmasına dikkat ediyorum. Geri geldim. Ve hemen dişle onu tekrar aldı arkasına. Ve attı arkadaşlar. Bakın. Burası da boşa düştü. Şöyle çektiğim zaman komple burası söküldü. Yani biz örerken de aslında fark etmeden bu işlemle karşı karşıya kalıyoruz. Toplayamadığımız zamanda da böyle bir sonuç. Şimdi burayı komple söktük. Düzeltebilmek adına. Eğer erken fark ederseniz tabii bu kadar yapmanıza gerek yok. Ben göstermek için yaptım. Şimdi örgümü şöyle alıyorum. Tığımı çektim. Dediğim gibi bu yüzden işlem uygulamak zorundayım. Bu arka tarafından yaparsam ters örgü buraya gider. Yani örgümü bozmuş olurum, kısaca öyle söyleyebilirim. Şimdi bunu buraya aldım. Her ipi sırayla tığıma alıyorum ve içinden geçiyorum. Tığıma alıyorum, içinden geçiyorum. Bakın burada da bu ip sıralarını atlamamak da çok önemli. Yoksa yine örgünüzde bir bozuklukla karşılaşabilirsiniz. Komple burayı böyle içinden geçerek örgümü topluyorum. Bu
Bayağı da göstereceğim diye sökmüşüm bu arada. Burada ön tarafa geçirken ilmek kaçmasın diye şöyle kurtarıyorum. Şu ipime aldım. Evet bakın örgümü kurtardım. Bunu şimdi aslında bitmedi işim. Şuraya bakın iç kısmına şöyle şuraya sabitliyorum. Örgüme devam ederken bu son taktığım ipin dişten çıkmamasına dikkat ediyorum ve şöyle elinizle tutabilirsiniz ilk sıra için kurtardığım için. Bakın. Ve şu anda her şey yoluna girdi. Örgüme devam ediyorum. Birkaç sıra şimdi öreyim ve devam edeyim. Evet biraz uğraştırıcı, hatta biraz değil. Yani bayağı uğraştırıcı ama yani ördüğüm her şeyi sökmekten bence hele böyle 1-2 sıra kala kaçtığını fark ederseniz çok daha kolay olacaktır. Bakın neredeydi? Kayboldu bile hatta. Şu anda hiç şöyle bir çekiştirelim bakalım komple. Şöyle var mı kaçan, giden, yok olan bakıyoruz. Yok. Bu şekilde de bu problemimizi çözebiliriz. Evet, bir diğer sorumuzda diyelim ki örgümüzü bitirdik. Şöyle iğne ile toplama işlemini yaptığınız varsayıyorum ve ben hemen o kısma geliyorum. Şimdi örgünüz bitti. Şöyle bir baktınız, burası açık kalmış. Ya da az önce yaptığım makine üzerindeki toplama işlemini yapamadınız. İpi toplarken bir aksilik oldu. İğnenizle bir sırayı almayı unuttunuz ya da kaçtı, onu orada toplayamadınız vesaire vesaire gibi sorunlarla karşılaştığımızda. Şimdi burada toplamak daha kolay. Bu arada hani az önce makine üzerinde toplama işlemi gösterdim ya. Orada da ben yapamadım, bu beni çok zorladı derseniz o işlemi de burada yapabilirsiniz. Az önce makinenin üzerinde atıp sonradan burada bir toparlayan bir örgü vardı. Eğer öyle olduysa şimdi iğnemin üzerinde ya, ben şimdi size göstermek için bu ikinci ilmeği, yani ip sonuncudan bir öncekini ilmekten atarak çıkarttım. Öyle olduysa tığ yardımıyla şu ilmekleri, tığ diyorum, şiş yardımıyla ya da bir iple, başka bir renk iple toplayarak oraya kadar gelip, yani bundan böyle geri çıkıp sökülen yere kadar geri gelip işleminizi yapabilirsiniz. Ama nasıl yapacağız? Şimdi buraya geldim. Bakın bu çok kolay aslında. Yani makinenin üzerinde de debelleşmeye gerek olmayabilir de. Eğer sona yakın bir yerlerde varsa, yani upuzun bir şey örüp en başında ip kaçtıysa tabii ki makinenin üzerinde yapmak ve ya da ona devam edeceğimiz bir şeyse delik olduğunu bile bile devam etmek biraz, yani burada işlem uzayabilir. Çok konuştum, hemen gösteriyorum. Hemen burada aslında makinenin üzerinde yaptığımız işlemin aynısı. Bakın ipleri sırayla tığın içinden geçiriyorum. Şöyle atlattırıyorum. Bu şekilde kaçan yerleri de toplamış oluyorum. Burada mesela şapka yapacaksınız. İşte hani iğnenin üzerinden geçip iğneyle, yani ilmekleri toplayıp büzüyorsunuz ya. Büzerken bu kaybolabilir. Yani tekrardan şişe al, yok bu ilmekleri topla vesaire yapmanıza gerek kalmadan sıkıp en son bakın, bakıyorum yanındakiyle aynı hizaya geldi. Sıkıp en son, yani mesela bunu böyle sıktım diyelim ki şapka yapacağım. Şöyle sıktım. Bunu da en son böyle geçirebilirsiniz. Ya da işte hangi bitirme yöntemini kullandığınız da önemli aslında. Bakın tığımdan çıktı, onu elimle tutuyorum. Eğer farklı bir renk yapıp zaten tığla toplama işlemi yapıyorsanız bunu kurtarması çok daha kolay. Ya da mesela işte benim ikinci şeyimde, burada ilmeğimde, ben hayır abuk subuk olmasın, hiç sökülmemiş gibi olsun diyorsanız da mesela bakın bundan dışarıya çıktım. Şunu elimle tutuyorum. İşte bu aşamada aslında anlatmak istediğim, bu aşamada bu ilmek, çıktığınız ilmek kaçmasın diye bunu şişe takabilirsiniz ya da farklı bir iple
içinden farklı bir iğneyle sabitleyebilirsiniz. Bakın bu ip bir öncekinden geçiyor zaten. Sıra bunda olduğu için buna geçirdim ve şu en son elimle tuttuğum yeri de geçirdikten sonra gördüğünüz gibi burası muntazam bir şekilde düzenlenmiş oldu. Bu şekilde. Umarım bütün sorularınıza cevap vermişimdir. Başka sorularınız olursa bana iletmeyi unutmayın. Mutlaka yanıtını bir şekilde birlikte alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın diyebilirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada buraya kadar izleyen seyircilerime de bir abone olmasını da rica edeyim diyorum. Yani çok uyum değildir aslında. Zaten abone olanlar teşekkürler. Var olsunlar. İyi ki varlar vesaire. Neyse yine lafı çok uzatmadan videomun artık kapanışına gelelim diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.